Dünya üzerine şairlerimizin mısralarına müracaat edeceğiz. Onların dünyaya bakışları yani burada lütfen duruyor gibi. Dünya bala içine düşenler sineğe benzer. Sinek balın lezzetine tamah eder. Gelir üstüne konar. Hakikaten kana kana da bal yer ama bu kendisi için ölüm demektir. Hayat değil. Bu dünyada lazım olmayan yükleri sırtına almak sadece çıkacağı uzun yolculukta işini zorlaştırır, hesabı zorlaştırır o kadar. Hiçbir faydası olmaz. Burada yolcusun, yolcuysa geçip gidecektir. Burada ne kadar eteğine taş toplarsan işin o kadar zorlaşır. Bilmedik zevk-ı visalin, çekmedikçe firkatin, olmadıkça hasta kadrin, bilmez insan sıhhatin. Ayrılık acısı çekmeyince kavuşmanın kıymetini bilmedik. Hastalığı tatmayınca sıhhatin farkına varmadık. Bu dünyada ızdıraplara duşar olmanın bir hikmeti de oymuş. Sıhhatin, lezzetin, mutlu geçen vakitlerin kıymetini bilmek için öbürünün ne olduğundan haberdar olmak lazım. Dünyada bu iş için bulunmaz bir fırsat. Şemsin görür her gün kemalde zevalini, Adem bu alemde makamla mağrur olur mu hiç? Güneşin diyor her gün en tepeye çıktığında batmak üzere eğildiğini gören akıllı kişi, eline geçirdiği makamla, mevkiyle, mertebeyle, gördüğü itibarla şımarır mı hiç diyor. Çok da ilginç bir isimlendirme var klasik Türkçemizde. Güneş tepedeyken verilen isim zeval vakti. Zeval. Yahu zeval çökmek, yok olmak, zail olmak, inmek demek. Tepedeyken niye bu ismi veriyorsun? İşte burada ihtarını yapıyor kültürümüz bize. Klasik kültürümüz bize şunu öğretiyor. Ne kadar yukarıdaysan bil ki dönmeye o kadar yakınsın. Sureta. Verir avaze-i mansuru tab'a hatkeyi dehşet. Görün kim hak şinasanı nice berdar eder dünya. Hallacı mensura bak da ibret al diyor. Hak söyleyeni nasıl dar ağacına çeker dünya. Kemali caha mağrur olmasın erbabı ikbalin. Demi idbar olur kim aybını izhar eder dünya. Ve çok güzel bir nasihat. Makam sahiplerine diyor bunu. Yukarı çıktın sakın mağrur olma. Çünkü bu çıkışın inişi var. İndiğin zaman akla hayale gelmeyen ayıpların ortaya dökülür. O yüzden merdivenleri çıkarken kiminle karşılaştığını sakın unutma. İnerken de karşılaşacaksın. Esasında metanet yok bu viranhaneyi dehrin. Kıyas etme kabulü sureti imar eder dünya. Bunun dibi çürük kardeşim diyor. Bu dünyanın temeli bozuk. Bir gün düzelir falan diye ümit etme yani. Burası düzeltilmek için değil, geçip gidilecek bir köprü gibi yaşanacak bir mekandır. Vesselam. Tenezzül eylemez darat-ı dehre hikmet atabım. Acep bir namuradım himmetimden ar eder dünya. Ve ben bu dünyanın hiçbir şeyine tenezzül etmiyorum. Öyle yüksek himmetim var ki benim yüce duruşum karşısında bu dünya benden utanır diyor. Utanır. Acep bir namuradım himmetimden ar eder dünya. Nasıl tefekkür ufku açıyor, nasıl önümüze seriyor, gösteri veriyor dünyayı. Dünyayı bu şekilde anlayan kişi ahireti de anlar. Çünkü birbirinin müteradifidir zaten. Dünyayı anlayan ahireti anlar, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Dünyanın ne düğünü bilmezse ona kıymet verir. Onu sever, sayar, üstün tutarsa elbette kıymetli olandan mahrum kalacaktır. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denli talibi var kim? Ne sana ne bana artar. Ruhiciyim diyor. Ben inceledim ortalığa baktım diyor dünyayı. İyice bir fotoğrafını çektim gördüm. Çok müşterisi var, çok talibi var. Sen bu cihan nimetinden bir hisse koparmak arzusunda isen eğer bugüne kadar gel akıllı ol vazgeç. Bu kadar kişiyi düşman edinmenin değmez bir şey olduğunu idrak et de ömrünü zayi etme. Hem hava üzere seyreder tahtı Süleyman dediler. Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde. Ziya Paşa. Hazreti Süleyman'ın tahtı rüzgarla hareket ediyordu. Alemi dolaşıyordu. Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde. Sonunda yeller eseceği kaçınılmaz, muhakkak olduğu için gönül bağlamak akıl kârı değil. Muhakkak olacak şeyi oldu bildirdiler. Muhakkak olacak şey ölümdür. Nasıl olsa muhakkak öleceğini biliyorsun, kendini ölmüş bil. Sen öldükten sonra nasıl olacak idiyse öyle olsun. Rızık için endişeyi bırak mesela. Kavgayı gürültüyü bırak mesela. Nasıl anılmak istiyorsun? Seni bırakıp gelenler ne diye ansınlar, nasıl istiyorsun?
İşte öyle ol. Biri dedi ki, ölürken Allah'ı anmak istiyorum, bana bir tavsiyede bulun. Cevap şöyle geldi: şimdi an. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün çünkü. Allah dünyayı yarattı, meleklerine gösterdi. İnsanlar burada yaşayacaklar. Mekan ettim onlara dedi. Melekler baktılar yaşayacak insanların sayısına, o kadar çoklar ki sığacak gibi değil. Ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz ama bu kadar insan bu kadarcık dar yere nasıl sığacak dediler. Ölümü yarattım buyurdu Cenab-ı Hak. Ölümü yarattım, dolup dolup boşalacak. Bunun üzerine tekrar sordular. Öleceklerini bildikleri halde yaşayabilecekler mi? İyi biçebilecekler mi? Cenab-ı Hak cevap buyurdu: gafleti yarattım. Ölüme rağmen yaşamak ancak gafletle mümkün. Fakat işi abartmamak lazım. Fazla gaflet öldürür. Bir miktarı lazım. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pakü tahirken. Sen temiz olarak yaratıldın, dünya çirkefine bulaşma. Güvenme malum mülkü mansıba, efnası zahirken. Yok olacağı zahirken mal, mülk ve mevkiye sakın güvenme. Mansıbı dünya azline değmez. Nice oldu mali Karun'un felek bağında vafirken? Ne kadar zengin olsan Karun kadar zengin değilsin. Ne oldu onun malı? Herkesi imrendiren, herkesi hayran bırakan servet sahibine ne oldu? Lanetle anılmaktan başka ne kârı var? Nedir bu sendeki etvarı dert, gönlün misafirken? Misafir olarak geldin burada sen, misafirsin. Ne bu dertler, ne bu tasa? Ne için üzülüyorsun? Sen ağırlanıyorsun, ev sahibi belli. Hani Meçhul Asker Recevavi iki mısra duymuştum. Tuttuğu bayrak belli, yattığı toprak belli. Kim demiş Meçhul Asker diye. Geldiğin yer belli, gittiğin yer belli. Mülk sahibi belli. Lehül mülkü ve lehül hamd. Gönül aynesini silmek gerektir kalbi agahe. Uyanık kalpli kişinin gönül aynasını temizlemesi lazım. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihri lemahe. Aşkın güneşi doğduktan sonra bildiğin ay ve güneş doğmasa ne gam. Hayat bitse ne gam. Sen işi kazandın. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'a. Ne kadar müşkilin varsa bunu Allah'a arz et. Başka kapı çalma. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergaha. Felekte hasılı insan sen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Günahkar olman Cenab-ı Peygamber'i incitmek olur. Söz dinlememek olur. Buna da dikkat et. Behlül Dana Hazretleri Harun Reşid'i dakika başı ikaz eden, onu hep kendine getiren, biraz gaflete düşecek olsa bile silkeleyip uyandıran bir Allah dostuydu bilindiği gibi. Görünüşte deli, hakikatte veli. Bir gün uykusundan uyandırdılar onu bir iş için. Olmadık bir yerde uyuyordu. Uyanır uyanmaz Celal'le öfkelenmiş biçimde dedi ki, tahtımdan, saltanatımdan ettiniz beni. Tahtımdan indirdiniz, ben ne yapacağım şimdi? Harun Reşit meseleye muttali oldu ve sordu. Hangi saltanatı kaybettin sen Allah aşkına dedi ya. Ne bu dedi yani. Rüyamda sultandım dedi. Ağzından çıkan söze herkes ittiba ediyordu. Görkemli bir tahtta oturuyordum. Beni uyandırdılar, tahtım elimden gitti, ona üzülüyorum. Harun Reşit bu söze güldü. Uykudaki saltanata itibar olur mu Behlül dedi. Ve Behlül Dana şu cevabı verdi. Ben uykudan uyandım, hayata geri döndüm. Sen gözlerini kapattığın zaman ebedi hayata intikal edeceksin. Benim saltanatım rüyadadır, geçersizdir diyorsun. Seninki katiyen geri gelmemek üzere elinden çıkacak. Hangimizin saltanatı itibarsızdır Allah aşkına sen düşün. Acibtu limen talebet dünya vel mevte yetlibuhu. Acibtu limen benel kasra vel kabri menziluhu. Acibtu limen eznebe ve rabbün şahidün. El mevte babun küllün nasin dahiluhu. Tercüme et. Hayret ediyorum dünyaya talip olan kimseye. Ölüm ona talip. Ne yapacak bu dünyaya acaba? Hayret ediyorum yüksek yüksek ev yapanlara. Kabirde yatacak adam bu evi ne yapacak? Hayret ediyorum günah işleyene. Allah görüyor, unuttu mu? Ölüm bir kapıdır, herkes o kapıdan geçer.